Sovyetler Birliği kurulmadan önce, daha doğrusu Ermenistan Sovyetler Birliği'ne dahil olmadan önce Taşnak Partisi iktidardaydı. Sovyetler Birliği'ne dahil olunca Ermenistan, Taşnak Partisi doğal olarak ayrılmak durumunda kaldı iktidardan. Ve o dönemde yazılan tarih kitapları Taşnak Partisi ile ilgili çok olumsuz yazılar yazıyordu. Bununla ilgili çalışmalarım da vardır, yazılarım da vardır. Yani tarih ders kitapları, o dönemde yazılmış olan tarih ders kitaplarından alıntılarla yapmış olduğum çalışmalar da var, analizler de var. Sonra 1991 yılından sonra Sovyetler Birliği dağılınca Ermenistan'da devlet olabilme şansını yakaladı. Ve Taşnak Partisi tekrar iktidara geldi. Bu defa tabii ki tarih kitapları yeniden bozuldu, yeniden yazılmaya başladı. Ortaya çıkanı da siz artık tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ermenistan'ın Ermenice ile ve Hristiyanlığın kabul edilişiyle, ondan sonra da Ermenice'nin alfabesinin oluşturulmasıyla başlayan bir süreç var ki Ermeniler millet olmaya çalışıyorlar. Bu süreç içerisinde elbette ki bazı şeyler yapmak gerekiyor. Yani halkı bir arada tutabilecek ortak unsurları bulmak gerekiyor. Ve bunu yaparken de zaman zaman efsanelerin, zaman zaman söylencelerin, tabii ki gerçekle belki ilişkisi olan, belki de olmayan şeylerin tarih kitaplarına da yansıması söz konusu olabiliyor. Değişiklikler söz konusu olabiliyor ama bu Ermenilerin sosyal yaşamıyla da ilgili. Örneğin öyle savaşlar var ki savaş alanında Ermenilerin de katıldığı, savaş alanında karar vermek zorunda kaldığı, kazanan tarafa geçmek için savaş sahasında yön değiştirmek durumunda kaldı. Tabii bunlar tarih kitaplarına yansımayacaktır. Ya da Türklerle olan ilişkilerinde sadece kötülükler mi vardı sizce? Ben size sorayım. Sadece kötülükler mi vardı? Burada ki biz biliyoruz ortak anne babadan, yani anne ya da baba Ermeni ya da Türk olup da çocuklar var. Bir mutluluğun ürünüdür bunlar. O çocuklarımızı görmemezlikten gelmek bence tahrifatın en önemli bölümlerinden bir tanesi. Tek taraflı anlatabilmek tahrifatın en önemli taraflarından birisi. Maddi olarak tahrifatlardan bahsetmek gerekirse Taşnak Partisi'nin örneğin bir dönem mükemmel bir parti gibi gözükürken sonra Sovyetler Birliği'nin gelmesi ve çok kötü bir parti olarak ve çok kötü bir disiplin olarak anlatılması, ondan sonra tekrar dönemin bozulması ve tekrar yüceltilmesi aynı parti üzerinde yapılan ve aynı tarih, işin garip tarafı da zaman zaman aynı tarihçinin kaleminden çıkan şeyler tahrifatın en güzel örneklerinden.